1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı. İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 5892 sayılı yasanın 27 Nisan 2009'da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. Peki 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın tarihsel gelişimini hiç merak ettiniz mi? Gelin beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi. Kişisel tarihçiniz. İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri günde 8 saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden parlamento evine kadar bir yürüyüş düzenlediler. 1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Louisville'de Kentucky 6.000'den fazla siyah ve beyaz işçi birlikte yürüdü. O dönemde Louisville'deki parklar siyahlara kapalıydı. İşçiler sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte ulusal parka girdi. Her eyalet ve kentte siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler gazeteler tarafından "Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu" şeklinde yorumlanmıştı. Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm hararetiyle devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket olayına yol açtı. Grev ve gösteriler 1 Mayıs'tan sonra da sürdü. İşçilerin çoğu 3 Mayıs'ta sokaklara çıktılar. McCormick'e ait fabrikadan atılan ve grevde olan işçiler de miting yaptılar. Miting sona ermek üzereyken McCormick fabrika düdüğünü çalarak içerideki grev kırıcıları dışarı çıkarttı. Grev kırıcıları protesto etmek için bir grup işçi fabrikaya yöneldi. İşçilere ateş eden polis 4 işçinin ölmesine, onlarcasının yaralanmasına neden oldu. Bu saldırıyı protesto etmek için 4 Mayıs'ta Haymarket alanında miting düzenlendi. Miting tam dağılırken kürsünün önüne nereden geldiği belli olmayan bir bomba atıldı. Hemen polisin önünde patlayan bomba nedeniyle 7 polis öldü. 69'u ise yaralandı. Yüzlerce işçi asılsız ithamlarla tutuklandı. Tutuklanan işçilerden 8'i yargılanmak üzere seçildi. Bu işçilerin isimleri şunlardır: Albert R. Parsons, August Spice, Samuel J. Fielden, Michael Schwab, Adolf Fischer, George Engel, Louis Ling ve Oscar Neebe. Aralarından en gençleri olan Louis Ling, idamından bir gün önce intihar etti. Uygulanan yasal baskılarla 1 Mayıs gösterilerinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan 2. Enternasyonel'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi. Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar. Bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır. Osmanlı Devleti döneminde işçi örgütlenmesinin en gelişmiş olduğu yer Selanik'ti. Ve 1911 yılında burada tütün, liman ve pamuk işçileri 1 Mayıs gösterisi düzenleyerek bugünü kutladılar. 1912 yılında İstanbul'da ilk defa 1 Mayıs kutlaması gerçekleşti. 1923 yılında 1 Mayıs günü yasal olarak işçi bayramı ilan edildi. 1924'te hükümet kitlesel 1 Mayıs kutlamalarını yasakladı. 1925'te çıkan Takriri Sükun Yasası işçi bayramını kutlamayı yasakladı ve uzun yıllar bu yasak geçerliliğini korudu. 1935 yılında 1 Mayıs'a Bahar ve Çiçek Bayramı adı verildi ve ücretsiz tatil günü ilan edildi. 1976 yılında uzun yıllar sonra ilk defa geniş katılımlı 1 Mayıs kutlaması Taksim'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun organizasyonu altında gerçekleşti. 1977 yılında İstanbul Taksim Meydanı'nda yaklaşık 500 bin kişiyle en geniş katılımlı 1 Mayıs toplantısı düzenlendi. Ancak göstericilerin üzerine ateş açıldı ve göstericilerden 34'ü
Yaralanarak ve üstlerine ateş açılması sonucu çıkan izdihamda ezilerek öldü. 1977 yılının 1 Mayıs günü tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçti. Askeri darbe hazırlığı olarak yapıldığı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Başbakan Süleyman Demirel'e rapor edilince Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun derhal re'sen emekliye sevk edildi. Bununla birlikte bugüne kadar ateşi kimlerin açtığı tam olarak belirlenememiş ve olay aydınlatılamamıştır. 1978'de yüz binlerce kişi tarafından Taksim Meydanı'nda kutlandı. 1979'da Sıkı Yönetim Komutanlığı İstanbul'da miting yapılmasına izin vermedi. Sokağa çıkma yasağı ilan etti. Buna rağmen İstanbul sokaklarında yüz binlere ulaşan rakamlarla Korsan 1 Mayıs kutlandı. 1981'de Milli Güvenlik Konseyi 1 Mayıs'ı resmi tatil günü olmaktan çıkardı. 1989'da trafik polisinin açtığı ateş sonucu işçi Mehmet Akif Dalcı yaşamını yitirdi. 1996'da Taksim Meydanı'nın yasaklı olduğu gerekçesiyle Kadıköy'de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına yaklaşık 150 bin kişi katıldı. Eylemin ilk dakikalarında göstericilere açılan ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybedince Kadıköy'de büyük bir kitlesel isyan gerçekleşti. Bu olaydan sonra Kadıköy 2005 yılına kadar 1 Mayıs kutlamalarına yasaklı kaldı. Ayrıca telsizinin sesini açık unutan bir sivil polisin göstericiler tarafından oldukça şiddetli bir şekilde dövülmesini Star TV'nin naklen duyurması ve bir başka yerde polislerin eğlenerek seyrettiği bir linç girişimini de naklen yayınlamasıyla hafızalara kazındı. 2006 yılında en geniş katılımın yaşandığı ilçe Kadıköy oldu. Çeşitli sendikalar ve gruplar saat 12 sularında Rıhtım Caddesi'ne yürüdü. Düzenlenen miting sonrası saat 16 sularında gruplar tamamen dağıldı. 2007 yılında 1 Mayıs'ı tekrar Taksim'de kutlayarak aynı zamanda 1977'de olan olayları anmak isteyen grupları polis biber gazı, gaz bombası kullanarak durdurmaya çalıştı. 100'den fazla kişi yaralandı. Valiliğe göre 580, diğer kaynaklara göre 700'e yakın gözaltı gerçekleşti. İbrahim Sevindi adındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. 2008 Nisan'ında 1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanması kabul edildi. 2008 yılında sendikaların hükümetle 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama konusunda uzlaşamaması sonucu sendikalar Taksim'e yürüme kararı aldı ve bazı sol görüşlü partiler de bu yürüyüşe katılacaklarını açıkladı. Bunun üzerine güvenlik güçleri bir gün öncesinden hazırlıklara başladı ve sabah 6.30'dan itibaren Şişli'de, Osmanbey'de, Pangaltı'da, Nişantaşı'nda, Ok Meydanı'nda, Dolapdere'de ve Kurtuluş'ta olaylar çıktı. Polis bu olaylar sırasında biber gazı, gaz bombası, tazyikli ve boyalı su kullandı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu binası önündeki olaylarda Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Ali Özpolat sıkılan biber gazı nedeniyle kalp spazmı geçirdi. Ayrıca Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda yapılan kutlamalarda olaylar çıktı ve polis göstericilere gaz bombalarıyla müdahale etti. Ankara'da Sakarya Meydanı'nda yapılan kutlama olaysız sona erdi. 2009 Nisan'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen önergeden sonra 1981'den sonra tekrar resmi bayram olarak kabul edildi. 2009 Nisan Taksim'e çıkılmasına izin verilmedi. 2010 1 Mayıs 140 bin kişinin katılımıyla Taksim'de kutlandı. Resmi rakamlara göre 2011 1 Mayıs hafif olaylarla kutlandı. 2012 1 Mayıs polis gözetiminde kutlandı. 2013 1 Mayıs'tan 4 ay önce Taksim'i yayalaştırma projesi adı altında 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanılması yasaklanmasına rağmen bazı gruplar Taksim'de kutlamaya çalıştı. Polis göstericilere izin vermedi. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.